Canım öğrencilerim, Harbi Matematik kanalındasın. Hoş geldin. 8. sınıflar bugün ne işleyeceğiz biliyor musunuz? Bugün veri analizi ve grafikler işleyeceğiz. 8. sınıfın en kolay konusu. Çok rahat, çok basit, çok kolay anlayacağınız ve sınavda çıktığında direkt net bir şekilde bir net olarak ya da iki tane çıkarsa iki net olarak kenara koyabileceğiniz bir konu. O yüzden bu konunun üzerine çok iyi durun. Çok iyi düşünün ve bununla ilgili çok soru, çok farklı soru tipleri çözelim. Ama size çözeceğim iki tane soru tipi var. Veri analizi ve grafiklerle ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı yani LGS'de bu soru tipi üzerinden gidiyor genelde. Onu da birazdan size söyleyeceğim. Peki hem yazılıda çıkacak, ikinci yazılılarınızda, birinci dönemin son yazılılarında hem de LGS'de çıkacak önemli bir konu veri analizi ve grafikler. Başlasın mı? Başlasın. Peki 3 tane grafiğimiz var bizim. Bakalım nelermiş bunlar. Birincisi çizgi grafiği. Çizgi grafikleri araştırılmak istenen konudaki değişimleri ve gidişatı gösterir. İleriki durumlar için tahminde bulunmanıza olanak sağlar. Çizgi grafiğinde artan ve azalan değerler net olarak izlenebilir. Bu artan ve azalan değerler net olarak izlenebiliyorsa çizgi grafiğinin en çok nerede kullanıldığını düşünüyorsunuz? Değil mi? Ekonomide. Yani doların artışı, euronun artışı, altın grafikleri, gümüşün artışı, coinlerde, bitcoin veya diğer coinlerin artışı, azalışı biz bunları hep çizgi grafiğiyle takip ediyoruz. Peki çizgi grafiğini gördüğünüz gibi aşağıda elma muz grafiğini vermişiz bunun. Bunların biz artışlarını net olarak takip edebildiğimiz ve yorum yapabildiğimiz için çizgi grafiğini bu şartlarda kullanıyoruz. Peki sütun grafiği. Sütun grafiğinde ne yapıyoruz? Verilerin grafik üzerinde sütunlarla gösterildiği grafiktir. İki durum karşısında karşılaştırma yapmak istersek sütun grafikleri kullanmak daha kullanışlıdır. İki durum konusundaki karşılaştırmada da sütun grafiğini kullanacağız. Şimdi bu grafiklerin kullanım şekli genelde yazılılarda çıkar. LGS'de şu ana kadar grafiklerin kullanım şekliyle ilgili bir soru çıkmadı. Ama çıkabilir. O yüzden çizgi grafiğinin ve sütun grafiğinin nerelerde kullanıldığını, kullanabileceğini de iyi tespit edelim. İki durum karşısında karşılaştırma yapmak istiyorsak sütun grafiği, ileriki durumlar için, gidişat için yorum yapmak istiyorsak çizgi grafiği. İşte size bir sütun grafiği de burada örnekte vermiş olduk. Neymiş bu? Bir sınıftaki öğrencilerden bazılarının boylarının uzunlukları. Bakın buradaki karşılaştırma net olarak daha görülebiliyor. Hatta grafiği okumadan bile en uzun boylunun Gül olduğunu, en kısa boylularında Cenk, Hikmet ve Işık olduğunu görebiliyorsunuz. 1.50 sendromu. 1.50 sendromu diye bir şey var biliyorsunuz piyasada. Peki. Sonraki grafik daire grafiği. Üçüncü grafik türümüz. Daire grafiği gösterilmek istenen büyüklüklerin bir dairenin dilimi biçiminde sunulmasıdır. Verilerde oran varsa kullanılabilir. Evet genelde grafikler arasında, veriler arasında oran ister. İşte sınavda en çok kullanılacak, en çok soru gelecek yer ise şu sütun ve çizgi grafiğini, daire grafiğini çevirme ile ilgili sorular. O yüzden burada oran orantı, 7. sınıf oran orantısı çok önemli. Şimdi devam edelim. Daire grafikleri, ne diyor daire grafikleri? Ölçülen değerlerin birbirleriyle karşılaştırması için kullanılır. Nüfus sayımı, oy dağılımı en çok kullanıldığı alanlardır. Peki burası da işte size bir daire grafiğine örnek. Bir çiftçinin bahçesindeki meyve ağaçlarının dağılımı, meyve ağaçlarıyla ilgili bir nüfus sayımı yapılmış. Armutlar 150 dereceymiş, elmalar 100 derece, muzlar 40 derece ve 70 derece portakallar. İşte bunlar da bize karşılaştırmayı net bir şekilde gösteriliyor. 3 grafiği tanımladık. 3 grafiğimizin nerelerde kullanılabileceğini öğrendik. Şimdi grafik okumaya geçelim isterseniz. Bence geçelim. İkinci sayfadayız. Grafik okuma. Grafik okumada bunu ilkokuldan beri kullanıyorsunuz arkadaşlar grafik okumayı. Bakın şöyle bir örnekle başlayalım. Rahat bir örnekle. Grafiklerin bizim oluşturduğumuz yer tabloları. Grafikten önce veri tabloları oluşturulur. Veri tablolarından biz grafiklere geçiş yaparız. Bakın bir veri tablosu vermiş burada. 100 kişiye soru soran bir anket şirketinin sorusu ve aldığı cevaplar aşağıda verilmiştir. En çok hangi hayvanı seversiniz? Hayvanların burada sevildikleri ve kişi sayıları verilmiş.
Kediyi 38 kişi seviyor vesaire vesaire. Tabloda 100 kişinin cevaplarının dağılımı gösterilmiştir. Buna göre tabloya uygun grafik aşağıdakilerden hangisidir? Tek yapılan iş tabloyu grafiğe aktarma. Bu tür grafikleri tablodan grafiğe aktarırken dikkat etmeniz gereken nokta, daha rahat çözmek istiyorsanız soruyu, en fazlayla en düşüğe bakalım. Kedi 38. Şıklarda kedinin 38 olduğu yer, A şıkkında kedimiz 38 ama B şıkkında kedimiz burada çok düşük. O şıkkı atalım. Şöyle bütün şıkları görelim isterseniz. Bir tık daha küçültelim yoksa tabloyu göremiyoruz. Evet, kediyi attık B şıkkından. Şimdi C şıkkında kedimiz 38. Denizli'de de kedimiz 38. Şimdi en düşüğüne bakalım isterseniz. At. 4A şıkkında atımız 32'ymiş. Bakın 32'ye denk geliyor. Atın grafiği, hop attık bunu. At demiş zaten değil mi kendisi? Çok güzel espri, inanılmaz, çok güzel, çok kaliteli bir espri yaptım. Kendime güldüm, tebrik ediyorum. At 4. Hangi şıkta at 4? C şıkkında. Çünkü Denizli'de de at 17. İşte C şıkkı. Bu çok basit bir tablodan sütun grafiğine çevirme sorusu. Diğer soruya geçelim. Yine bir tablo var. Bir anaokulunda kız ve erkek öğrenci sayısı verilmiş. Yaşları verilmiş ve 3 yaşında kız öğrenciler 15 tane, erkek öğrenciler 5 tane. 4 yaşında kız öğrenciler 12 tane, erkek öğrenciler 8 tane. Tamam, yaşları verilmiş. Buna göre tabloya uygun grafik. Burada ikili grafik var. Karşılaştırma. Bir sütun grafiğinin üzerinde hem kız öğrenciyi hem erkek öğrenciyi veriyor. Bunu genelde renklendirir ya da şekillendirir. Yani kız öğrenciyi bakınız pembe ile sütunla, erkek öğrenciyi de yeşil sütunla göstermiş. Peki o zaman 3 yaştan başlayalım isterseniz. 3 yaşta erkek öğrencilerimiz, yani yeşil sütunun 5 olması lazım. Şurada görüldüğü gibi tablonun üzerinde. Fakat A şıkkında 3 yaşta yeşil sütun 15, bu gitti. B şıkkında 3 yaş gördüğünüz gibi 8 kişiye denk geliyor. Çünkü burası öğrenci sayısını, yatay eksende sınıfları yani yaşı gösteriyor. O zaman 3 yaş B şıkkında da gitti. C şıkkına bakalım. 3 yaşı 5 kişi olarak gösteriyor. Bakınız C şıkkında. Tamam, bu kurtardı. Peki 3 yaşın kız öğrencilerimiz kaç tane? Bakalım tablomuza. 15 tane. Sütunda 15. Peki C şıkkının ilk verisi geçti. İkinci verisine bakalım. 4 yaş. Erkekler 8, yani yeşil olan. Evet, yeşil olan 8. Kızlarımız 12. 4 yaş. Evet, o da 12. Bu da tuttu. 5 yaşa bakalım. 10'ar kişi var. Evet, tablomuzda da 10'ar kişi vermiş. Sütun grafiğimizde de 10 kişi var gördüğünüz gibi. 6 yaş, herhalde bu da doğru olursa cevap C olacak. Ama bu yanlış olursa bu sefer cevap Denizli diyebileceğiz. Peki 8'e 12 bakalım. Kızlarımız 8. Pembe olan 8 olması lazım. Hayır, pembe olan burada 12 olmuş. Tam tersi, erkeklerimiz 12, yani yeşil olan 12 olması gerekir. C şıkkını da eledik. Ne kaldı? Denizli kaldı. Tabii ki Denizli şıkkı da doğru. Çünkü Ceyhan'a, Adana'ya ve Bursa'ya baktığımızda yanlış olduğunu gördük. Sıradaki soru. Ne diyor? İşte daire grafiği sorusu. İşte beklenen an geldi. İşte en önemli soru. Sınavda çıkabilecek, karşısına size oranla yaptıracak bir soru. Bomba soru geliyor. Neymiş o bakalım. Bir öğrencinin aylık gideri varmış arkadaşlar. Yukarıdaki grafik bir öğrencinin bir aylık giderlerini göstermektedir. Bu öğrencinin ulaşım gideri 50 liraysa diğer giderleri kaç liradır? İsterseniz ulaşımın ilk önce yüzde kaç olduğuna bakalım. Ulaşım %25'miş. Şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar? Bunların şöyle bir durumu var aslında. Bakınız, grafik 360 dereceden almamış. Bunu yüzdelik olarak almış. Bunu yapabilir. Bize daire grafiği merkez açı olarak vermeyebilir. Bu mesela şöyle sorulabilirdi bu soru. Tekrar. Ulaşım gideri merkez açıda
Ee, daire grafiğinde %25 olarak gösteriliyor ama merkez açıda kaç derece olarak gösterilir deseydi. Şunu yapabilir miydik? %100'ü, yani buradaki oranların tamamı, bütün dairemiz kaç dereceydi? 360 dereceydi. Bütün dairemiz 360 derece. %100'ü 360 derece ise %25'i kaç derecedir? Haydi 7. sınıfa gittik şimdi. Neden 7. sınıfa gidiyoruz? Çünkü orantı konusu 7. sınıfta. Evet. Nasıldı bu? %100 ile %25 arasında 4'te 1'lik bir fark var. O zaman biz bu orantıda ne yapıyorduk arkadaşlar? Aşağıdan yukarıya, sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya her türlü oran kabuldü. Yani %100'den %25'e burada 4'e bölünerek gittiyse sağ taraftaki de 4'e bölünecek. Yani 360 dereceyi 4'e bölersek siz 90 derece olabileceğini göreceksiniz ulaşımın. Buradan dereceleri bulabiliriz teker teker. Fakat bu öğrencinin ulaşım gideri 50 lira diyor. Burada derece bulmaya gerek yok şu anda. Bize direkt dereceleri de verebilirdi arkadaşlar. Bu öğrencinin ulaşım gideri %25'i bakınız 50 TL ise, buyurun 50 TL yazdık. Diğer giderleri kaç TL'dir? Burada %20'sini, gıda giderini bulabiliriz. %20'si kaç liradır? Şimdi yine orantı görüyor musunuz? 7. sınıftaki orantı ne kadar çok işimize yarıyor. %25'i 50 liraysa %20'si yine orantıdan arkadaşlar. Bakın bu sefer soldan sağa doğru 25'ten 50'ye 2 katsa %20'de 20'nin 2 katı 40 TL diyebiliriz. Peki %45'i kira. Öğrencinin kirası neymiş? Üniversite öğrencisinden bahsediyor herhalde. Kiralar %45'e bak, adamın %45 gelirin %45'ine denk geliyor. Olabilir. Kiralar yüksek bu aralar. Peki %45, bunun oranı yok. Nasıl yapacağız bunu? Bunu da içler dışlar çarpımından yapacağız hocam. Hadi yapalım, şu kısmı şöyle bir temizleyelim. Siz bunun çözümlerini aldınız. Hemen biz kira gelirini bulalım vatandaşın. Peki. Standart yol. Değiştirmeyin arkadaşlar bu yolu. Rahat edersiniz. %25'i 50 lira olduğunu söylemiştik. İstenen %45'i kaç liradır? Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım mı? Çünkü burada ne orantısı var? Doğru orantı. Her iki tarafta artıyorsa doğru orantıdır. Nasıl artıyor? %25'ten %45'e bir artış var. %25'i 50 liraysa %45'i tabii ki daha fazla olmak zorunda. Dolayısıyla eşit, buradaki sağ tarafta da bir artışımız var. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 45 çarpı 50 eşittir x çarpı 25. 25 ile 50 sadeleşir. Sadeleşti. Kaç kaldı burada? 2. 2 kere 25 90. Çıkamadığınız yerde mutlaka içler dışlar yolunu da kullanın. Ama yine standart yoldan yapabilirsiniz. Yani 25'ten 50'ye 2 katsa 45'in 2 katı 90 diyebilirsiniz. Burası da tamam. Diğer gelirlerine bakalım. Diğer gelirleri %100'ün içerisinde ne kadar onu bir bulalım isterseniz. %45 kiraydı. Artı 25'imiz ulaşımdı. Artı 20'miz de gıdaydı. Toplam kaç oldu? 45, 60, 70, 90. %90 bir giderimiz var. Diğer giderlerimiz için de %100'den çıkarttığımızda her şeyi %100 alıyoruz. %10'luk bir giderimiz kalmış arkadaşlar. %10'luk giderimiz de diğer gidermiş. Peki bunu size başka bir şekilde mi çözsem acaba? O yolu da bir öğretsem mi? Bence öğreteyim. O yolu da bir öğrenin. Şöyle öğreteyim arkadaşlar size. Burada şimdi bakınız %45, 25, 20 ve burada kalan %10'luk kısım hep 5'in katı. Biz %5'lik kısmı bulabilirsek diğerlerini %5'lik kısımlarını bularak çarptığımızda sonucu elde edebiliriz. Nasıl yapacağız onu? Burayı iyi dinleyin. Bazı sorularda işinize yarayabilir. Şimdi %25'i
Bu arkadaşımızın ulaşımı 50 liraydı. Bakınız buraya yazdık bunu. Peki %5'liği bulayım. Neden %5'liği buluyorum? Çünkü burada hepsi %5'in katı. Hatta hepsi direkt %1'in katı diye %1'lik bölümünü bulsam olur mu? Olabilir. %25'i 50 liraysa %1'i nedir? Bakın burada 25'ten %1'e 25 kat bir azalış var. Burada da 25'e böleceğiz. Çünkü orada 25'e bölünmüştü sol taraf. 2 TL. %1'liği 2 TL'ymiş. Hocam bunu başta bulsaydık hepsine yapıştırırdık. Evet, şimdi de öyle yapacağız. Ama size 3 tane farklı yol anlattım. 3 farklı yoldan istediğini seç. İster bu yoldan git, ister bu yoldan git, ister bu yoldan. Hangisi sana uyuyorsa onu seç. Ben sana hepsini anlatıyorum ya. Daha ne yapayım yani? Sana hangisi uyuyorsa, hangisini beğeniyorsan, hangisi hoş. Deniz kenarından mı gideceksin, sahilden mi gideceksin, ormanın içinden mi gideceksin, otobandan mı gideceksin, patika yol, bütün yolları ben sana burada sorunun içerisinde veriyorum. Top sende. Evet. Peki o zaman %1'i 2 lira. Hepsini uyarlayabiliriz. Bu diğeri %10'du. %1'i 2 liraysa %10'u ne yapar arkadaşlar? Her %1 2 ise ben burada 10'u 2 ile çarparım. %10'unu 20 TL olduğunu bulabilirim. Peki aynı şeyi kiraya uygulayabilir miydim? Evet. %45'ti kira. Kaç tane %1 var? 45 tane. Her %1 2 liraydı. 45 çarpı 2. Bakın 90 liraya yine ulaşıyorum. Bizim işimiz size yol açmak. Anlaştık mı? Muhtemelen en iyi yolları da açıyoruzdur biz ve okuldaki öğretmenlerin ve seni yetiştiren kişiler, kimse bunlar. Senin işin bu yoldan gitmek. Açabiliyorsan tabii ki kendine de yol aç, ekstra yollar. Ama ilk önce açılmış bir sürü tecrübeli insanın yaptığı o güzel yolları denemek varken, bunlardan gitmek varken lütfen o yolun başında sandalyenin koltuğunu çekip kenara elini telefonu alıp TikTok'ları yukarı doğru kaydırma. Kalk o koltuktan, kalk o sandalyeden, kalk o yataktan. Şu açtığımız yola bir gir be. Gir bak ne güzellikler göreceksin. Çok güzellikler göreceksin. Tamam mı? Hadi gel diğer soruya geçelim. Tabii buradan kamera arkasına da lafımız geliyor herhalde. Siz oynayabilirsiniz ya, kamera arkası sıkıntı yok, bekleyin. Evet, buradan arkadaşlar bir mesaj vermiş oldum kamera arkasına. İkinci mesajım. Birinci mesajım size. Telefonu bırak. O telefonu bırak. Telefonu bırak. Kapat. En çok satılan kitap türü romandır. Hikaye türünden satılan kitap sayısı gezi türünden satılan kitap sayısından 4 katıdır. Öncüller verilmiş. Yani burada bir grafik var. Sütun grafiği. Bu sütun grafiğini inceleyecek öncüller verilmiş. Diyor ki aşağıdaki grafiklerden hangisi yukarıdaki bilgileri sağlamaktadır? Buyurun sorumuzu bir tık küçültelim, ekrana sığsın. Ondan sonra çözelim. Hadi bakalım gelsin. En çok satılan kitap türü romandır diyor. Bakalım A şıkkında roman en çok satılan değil ki. Değil mi arkadaşlar? Üçüncü sırada en çok satılan tarih. A şıkkı gitti. O dakika bir gol bir. En sevdiğim. B şıkkı. En çok satılan kitap türüdür roman demiş. Evet. B şıkkı romandır. Bu birinci öncülü bütün şıklarda deneyeyim. Çünkü ben bu birinci öncüle aşinayım artık. Yani A en çok satılan kitap türü romandır bütün şıklarda bir gezdireyim. Ondan sonra diğer öncüle geçeyim. Anlaştık mı? Hocam böyle mi? Böyle oluyor tabii. Teker teker bütün grafikleri incelemektense birinci öncülü al. Bütün grafik şıklarda dolaştır. Peki en çok satılan kitap türü romandır. B'den geçti ama C'de takıldı. Çünkü C'de roman ve tarih kitaplarının aynı olduğunu görüyorsunuz. C'de gitti. Bakın bir öncülden 2 şık eledik. 10 numara 5 yıldız hareket. D şıkkına bakalım. En çok satılan kitap türü romandır. Burada da en çok satılan kitap türü roman değil. D'ye de gitti.
Aa, bir öncülden soru çözdük. Gördünüz mü? 3 öncül neredeyse boşu boşuna yazılmış bu soruda. Hocam o zaman böyle şeyler oluyor mu? Böyle şeyler oluyor. Çünkü bizim yolumuzu takip edersen böyle şeylerle karşılaşacaksın. Yani bir öncülden koskoca soruyu yere sereceksin. Knockout, tuş. Anladın mı? Ama diğerlerini bir isterseniz şıkkımızda bir kaçak var mı diye diğer öncülleri de bir bakalım mı? Hikaye türünden satılan kitap sayısı gezi türünden satılan kitap sayısının 4 katıdır. Hikaye türünden satılan kitap sayısı 40, gezi türünden satılan kitap sayısı 10, 40 onun 4 katıdır. Doğru. Tarih türünden satılan kitap sayısı hikaye türünden satılan kitap sayısının yarısıdır. Tarih türünden 20, diğeri 40, yarısı mı? Evet. En az gezi, evet en az gezi. İşte bu. Gördünüz mü ne tatlı bir çözüm oldu? Bir öncül bir soruyu bitirir. Öyle bir şey vardı ya. Bir nal, bir atı, bir at, bir padişah, bir padişah, bir orduyu, bir ordu, bir ülkeyi kurtarır diye bir söz var. Bir öncül bir soruyu kurtarır. Bunu unutma. Bak o sözü oraya yapıştırabilirsin hemen. Tamam mı? Rahat ol bende. Bende. Harbi matematik. Rahat ol. Bana güvenin ya. Halledeceğiz bu işi. 8'ler çok basit. Full yapacaksınız hepiniz LGS'de. Yapılır. Yapan nasıl yapıyor arkadaşım? Yapan nasıl yapıyor? Yapanın senden farkı yok. Tek farkı ne biliyor musun? O full yapan kişinin senden tek farkı çalışıyor. Anladın mı? Çalışıyor böyle koltuğa yaslanıp karşıda Netflix, elde TikTok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yapmıyor kimse. Ah, TikTok. Hayır. Çalışıyor. Sen de çalışırsan sen de yaparsın. Bu işin başka bir yolu, yordamı yok. Çalışmak. Bizi çalışmak kurtarır. Hadi çalışalım. Ayran karışımında bulunan yoğurt ve su miktarı hem dairesel grafikte hem de sütun grafiğinde gösterilmiştir. Ayran karışımında yoğurt ve su. Ayranda başka bir şey olmuyor değil mi? Tuz da var. Tuzsuz ayran sevmem. Peki şunu çekelim. Ne olmuş? Buna göre sütun grafiğinde verilen x değeri kaçtır? Demek ki bu hem grafiği, daire grafiğiyle hem de sütun grafiğiyle anlatmış. O zaman bunları karşılaştıralım. Bak şimdi diyor ki, bak ne demiş. Ay ne kadar güzel soru sormuşlar. Bak hele bak. Kalemi ters tutarsan yazmaz. Burada 100 derece su, o zaman toplam 360 dereceydi. Buraya kaç kalır? 360'tan 100'ü çıkartıyorum. 260. 360'tan 100'ü çıkartmak için burada çıkartma işlemi yapmama gerek yok değil mi senin için? Teşekkür ederim. 260 derece dikkat et. 260 derecelik yoğurdu soruyor bana. 100 derecelik suyun yan taraftaki sütun grafiğinde yeri belli. 100 derecelik su 200 grammış. Hocam bu iş kolaymış. 100 derece 200 gramsa 260 derece kaç gramdır diyebilir miyiz? Dersin. Peki hocam. Burada en başta söylediğiniz bu sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa orantı sistemini kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Hadi kullanalım. 100 dereceden 200 dereceye kaç kat var? 2 kat. O zaman 260'ın 2 katı kaç? 520. Var mı şıklarda? Var. İşaretleyeyim mi? İşaretle. Bu iş bu kadar basit mi? Basit. Yeter ki çalış. Peki. Sıradaki soruya geçelim mi? Varsa geçelim. Bakalım var mıymış sıradaki soyumuz. Var mı? Bu soruyu ben daha önce çözmüşüm bunun üstünde arkadaşlar. Bu sıradaki soruya geçelim mi? Bir kesip yapıştırabilir misin abi? Tamam. Sorunu çözmüşüm ya, çözümü var burada. Lanet olası federaller. Burada kesiyoruz. Şimdi tekrar hemen şey yapıyoruz. Bir önceki sayfaya geçiyorum. Zaten var mı kısmını uzatması kesmesin bence. Tamam ben onu... Onu kesersin zaten. Evet, aynen bravo. Sıradaki soruya geçelim. Işıl'ın günlük ders çalışma süresini vermiş arkadaşlar sıradaki soru. Bir tık bunun metni var. Bunu bir okuyalım isterseniz. 2022 yılında LGS'ye girecek olan Işıl, hocasının kendine hazırladığı
plana her gün uyarak ders çalışmaktadır. Işıl'ın hocası günlük ders çalışma süresini yandaki daire grafiğinde gösterilen şekilde bölmüştür. Tamam. 90 derece matematik, 60 derece sosyal, 60 derece fen, 45 derece İngilizce. Türkçe'ye kaç kalıyor? Birazdan bakacağız. Belki ihtiyacımız kalmayacak, bilmiyorum. Soruyu bir okumamız lazım. Işıl hafta içi her gün 3 saatini, hafta sonu her gün 6 saatini ders çalışmaya ayırmaktadır. Buna göre Işıl'ın hafta içi bir günde matematik dersine ayırdığı dakika ile hafta sonu bir günde Türkçe dersine ayırdığı dakika aşağıdakilerden hangisine eşittir? Çok önemli bir soru. Neden önemli biliyor musunuz? Bak, soruda birim olarak saat var. İstenen şey dakika. Hemen bunu çevireceksiniz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Birimler arası geçişlerde sorunun içerisinden çıkılmaz hale getirir sizi. Lütfen ilk önce çevirelim. Yani hafta içi 3 saat, bir saatimiz 60 dakikaysa 3 kere 60, 180 dakika hafta içi çalışıyormuş bu arkadaşımız. Peki bu grafik günlük grafikte. O zaman biz tüm A5 ile çarpmamıza gerek yok. Sadece günlüğü düşüneceğiz. Yani bir günde 180 dakikalık çalışması var. Matematik için hafta içini soruyordu. O zaman hemen orantı sistemini kullanalım. Bence kullanalım. Bu 180 dakika tamamıyla 360 dereceye karşılık geliyor arkadaşlar. O zaman diyelim ki 180 dakika hocam 360 derece ise neyi soruyordu? Matematiği. Kaç dakikaydı matematik? 90 dakika. 90 derece. 90 derece kaç dakikadır? Oo hocam sistem aynı mı? Sistem aynı. 4-4-2. Yani 360'tan 90'a gelmek için 4'e bölünmüş. O zaman 180'i de 4'e böleceğim. Yani 180 dakika 4'e bölersem 45 dakika matematik çalışıyormuş. Hemen şıklarda matematik sütununa bakacağım. Matematik sütunu 45 olan şıklar kalacak. Ama C ve D şıkkını eleyeceğim. İşte bu iş bu kadar basit. Yine aynı yol. Bir de bunu hafta sonu Türkçesine bakalım. Bakalım. Hafta sonu Türkçe dersine 6 saat ayırıyormuş günlük. Ben cumartesi pazarı almama gerek yok çünkü benim elimdeki daire grafiği günlük grafik. Bir güne bakacağım. 6 saat. 6 çarpı 60. Kaç? 360 dakika çalışıyormuş. Çok güzel. 360 dakika çalışıyorsa bu 360 dakika kaç derece? 360 derece. Çünkü bu da günlük grafik. 360 derece. Bize sorulan ne? Türkçe. Türkçenin kaç derece olduğunu bulmam lazım. Başta bulmadığım şeyi şu anda ihtiyacım olduğu için bulacağım. Ama başta bulmamız anlamsızdı. Ancak ve ancak soruluyorsa bulacağız. Şimdi bakınız toplayalım. 60, 60, 120, 45 daha 165, 90 da 255. Türkçe hariç diğer dersler 255 dereceye denk geliyor. Peki daire grafiği 360 dereceydi. Her zaman her yerde geçerli bir koşuldur. Çıkartırsak bize 105 derece kalır. Hadi o zaman problemimizin son kısmını çözelim. 360 dakika Türkçe, 360 dakikalık günlük çalışma daire grafiğinde 360 derecede gösteriliyorsa 105 derecelik Türkçe, kurban olduğum Türkçe kaç dakikadır? Hocam burada bölme yok, bir şey yok ya, bir kat yok. Ne oluyoruz ya, bir şey yok. Çok kolay bu ya. 360'tan 360'a bir katını alacaksın. Aynısı yani. Bu da mı aynısı olacak? Evet. 360'da 360 ise 105'te de 105'tir. Demek ki Türkçe haftalık 105 dakika çalışılıyor. Yani hafta sonu günlerinden tamam. 105 mi var Türkçe'de? Evet. Türkçenin bir 100'ü var, bir 105'i. Hangisini işaretliyorum? B şıkkı. Elimizde kalan zaten A ve B şıkkıydı. Bakın tek bir yolla çevirme yolunu orantıyla çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Yeter ki soruyu anlayın. Soruyu anlamanın yolu da iyi bir okuma. İnanın noktalısına, virgülüne dikkat ederek okuma. Duraklamalarına, vurgularına dikkat ederek okuma. İyi okuma, yani iyi soru okumada nereden geliyor biliyor musunuz? Çok kitap okumaktan. Çok kitap okumak sizin şu öğrenim hayatınızda kazanabileceğiniz en büyük, en güzel, en verimli alışkanlık. Çok okuyun. Oku. Sıradaki soru hadi. Şu soruyu da çözelim. Yeni nesil sorularımızla beraber
bu kısmı bitirmiş olacağız değerli öğrencilerim. Zaten veri grafikler baştan bahsettiğim gibi bir tane çevirmenin üzerinde döndürüp duruyorlar. Sütundan daireye, çizgiden daireye, daireden sütuna, çizgiden daireye. Sürekli bir daireye çevirme var arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz, bitecek. Bir tablo verilmiş bu sefer. Ürünler verilmiş. Arpa, buğday, mısır, nohut. Çavdar niye yok? Tabloda çavdar niye yok? Bunu sorarım. Ben bunu sorarım. Soruyu yazanı sorarım ben bunu. Çavdar niye yok? Neyse. Arpa 2017 yılında 250. Neymiş bu 250? Yukarıdaki tabloda 4 ürünün 4 yıllık üretimi verilmiştir. Buna göre daire grafiği tabloda verilen hangi yılın ürünlerinin üretim miktarını ifade etmektedir? 250 ton herhalde. Burada herhangi bir birim söylememiş. Neyse. 250 ton diyelim biz ona. Bu 250 ton. 2017 yılı. 2018 300, 2019 200 ve 2020 250. Ama bizim bakacağımız yeri çok iyi anlamamız lazım. Bak diyor ki 4 ürünün bir yıldaki üretim miktarı. Dolayısıyla ben satır satır bakmayacağım buna. Sütun sütun bakacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Birinci sütunu değerlendireceğim ilk önce. Birinci sütun. Yani acaba bu grafik 2017'nin grafiği mi? Şöyle yapabilir miyiz? İlk önce şu birinci sütunu toparlayayım. Teker teker deneyelim. Yine bütün hepsini alta doğru sakın toplamayın. Ya birer birer. Belki birinci şıkta 2017'de doğru cevap gelecek. 250, 250, 500, 100 daha 600, 150 daha 750. Peki 750. Bu 750 kaç dereceye denk geliyor arkadaş? Bir şey söyleyeceğim. Şıklarda 2015 de var. Atalım. 2016 da var. Atalım. Buna dikkat etmiş miydiniz? Bak şu anda ben dikkat ettim. Tabloda 2015 yok, 2016 yok ama şıklarda 2015 ve 2016 yok. Hop o iki şıkkı attık. Ne kaldı elimde? C ve D 2017 ve 2018. Demek ki 2019 ve 2020'yi de incelemeyeceğim. Değil mi? Sadece 2017'yi ve 2018'i inceliyorum. Peki 750 ton diyelim buna biz. 2017 yılında 750 tonluk bir üretim var. Bu 750 tonluk üretimin bir kere arpa ve mısır 90'ar derece. Arpa ve mısır 90'ar derece. Yani arpanın ve mısırın miktarının aynı olması gerekiyor. Peki burada arpanın ve mısırın miktarı aynı mı? Arpa 250, mısır 250. Evet. Bu olabilir. Tamam, o zaman arpa ve mısırdan geçecek gibi görünüyor. O zaman sıradaki ne var arkadaşlar? 2018 yılı olabilir mi acaba bu? Oradaki arpa ve mısır aynı mı? Birisinde 300, diğerinde de 300. Evet, bu iki şık eleyeceğimiz diğer şıkları zaten elemekte doğru yapmışız. Çünkü bakınız 2019 yılında arpa 250, 2019 yılının arpası 200, 2019 yılının mısırı 150. Bunlar aynı tonda değiller ama dereceleri aynı. Dolayısıyla bu 2019 ve 2020'yi grafiğin üzerinden değerlendirerek de eleyebilirmişiz. Tamam, eledik. Bir de şuna dikkat edebilir miyiz acaba? Şuranın bir derecesini yazalım isterseniz. 90, 90, 180, 72 daha ne yapar? 252. Buğdaya ne kadar kalacak bir ona bakalım. 360'tan 252'yi çıkaralım. 10'dan 2 çıktı 8. Burada kaldı 5, 0. Burada kaldı 1. 108 kaldı arkadaşlar. Buğdayın derecesi 108 derece. O zaman bizim grafiğimizde kalan iki sütunu şu şekilde yorumlayabilir miyiz? Hocam buğday 108 derece olarak en büyük dereceye sahip ise 2017 ve 2018'deki buğdaylara kendi aralarında baktığımızda en yüksek buğday üretimi olması lazım. Bakalım 2017'nin en yüksek üretimi buğday değil. 2017'nin en yüksek üretimi arpa ve mısır. Ama buğday derece olarak en yüksek derece olduğu için buğdayın olması gerekiyordu. O zaman bunu da attık. Hocam o zaman başta toplama yapmasaydık olur muydu? Olurdu. Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz derecelerin büyüklüklerine bakarak elimizdeki verilerin büyüklüklerini karşılaştırarak da bu soruları çözebiliriz. Buyurun buğday 108 derece. 2018 yılında buğdayımız kaç? Kendi
yılı içerisinde en yükseğe sahip. Nohut 72 derece. 2018 yılındaki nohutumuz kaç? Kendi sıralaması içerisinde en düşüğe sahip. 72 derecede buradaki sıralamada en düşüktü. Arpa ve mısır 90'ar derece. İkisi de aynı olması lazım 2018'de. Arpada 300, mısır evet bunlar da aynı. Görüyor musunuz? Her sorunun farklı çözüm yolları vardır. Ama bizim hedefimiz size harbisini öğretmek. Harbi bu sorunun çözüm yolu nedir hocam? Bizi bir rahatlat be hocam. Bize şu kolay yolu bir göster be hocam. Şu sayılarla uğraşmayalım be hocam. Uğraşmadık bunda. İşte bu grafiklerde bunda bazı sorularda uğraşmayacağız. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Konuyu çok iyi takip edeceğiz. Örnek soruları çözeceğiz. Çözemediğiniz soruları mutlaka çözüm videolarını izleyip analizlerini yapacaksınız. Ondan sonra o soruyu tekrar çözeceksiniz. Bakalım çözebiliyor musunuz diye. Ve ne yapmayı unutmuyorsunuz? Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Canım öğrencim, hoşça kal.